Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videoda sigaranın zararları 1 dedik ve aslında ender görülen ama çok dramatik olan burger hastalığından bahsetmiştik. Bugün ise sigaraya bağlı olarak görülen en önemli sorunlardan biri olduğunu düşündüğümüz damar sertliğinden bahsedeceğim. Bunun öncesinde sigara nasıl bu zararları yapıyor? Bundan bir bahsetmek lazım. Neden sigara içmeye devam ediyoruz? Sigaranın içerisinde tütünün yanmasına bağlı ortaya çıkan birçok kimyasal madde var. Bunlardan en önemlisi ve bağımlılık yapıcı olan madde nikotin. Nikotin aslında doğal ortamda da özellikle patlıcan diye bilinir. Patlıcanda da bulunan bir madde. Nikotin kana çok çabuk karışabilen ve çok güçlü bağımlılık yapıcı etkisi olan bir madde. Nikotinin bağımlılık derecesini esrar, eroin, kokain gibi güçlü uyuşturucu maddelerle karşılaştırdığımızda bunlara eşit veya daha fazla olduğunu görüyoruz. Aralarındaki en önemli fark nikotinin yoksunluğunda diğer uyuşturucu maddelerde olan böyle çok ağır tablolar olmuyor. Nikotinin yoksunluğunda sinirlilik hali, bir gerginlik hali, mutsuzluk, depresyon, konsantrasyon azalması gibi bulgular ortaya çıkıyor ama çok güçlü bunlar. Ve yeniden bağımlıyı nikotine ulaşmaya teşvik ediyor. Bence en kötü taraflarından bir tanesi nikotinin ulaşmanın çok kolay olması. Yani sigara her yerde bulabildiğimiz bir şey. Bu nedenle de ihtiyaç halinde gidip satın alıp yakıyoruz bir tane sigara. Nikotinin bağımlılık etkisini şöyle açıklayabilirim. Şöyle bir örnek verebilirim. Hiç sigara kullanmamış herhangi bir genç aldığımızda veya bir insan aldığımızda bunlara birer tane sigara verdiğimizde bunların 1/3'ü tek bir sigarayla nikotin bağımlısı haline geliyorlar. Tekrar içmek istiyorlar. İlk başta tabii ki ya işte ben istediğim zaman bırakabiliyorum. İçmesem olur. Bir hafta 10 gün içmiyor ama yine bu içiliyor. Bu anlamda hiç sigara içmeyen gençlerimize ya da sigara içmekte olanlara şunu söylemek istiyorum. Bundan bir an önce kurtulmak lazım. Peki nikotin ve damar sertliği, yani sigara ve damar sertliği ilişkisi ne? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şimdi söylemiştim, sigaranın içerisinde tütünün yanmasıyla aşağı çıkan birçok kimyasal madde var. Bunlardan bir tanesi nikotin. Yüzlerce kimyasal madde var. Nikotin kanserojen bir madde değil. Nikotin kanser yapmıyor. Sigaranın içerisindeki tütünün yanmasından ve kağıdın yanmasından ortaya çıkan diğer maddeler kanserojen. Bunları bir kenara bırakalım. Nikotin sigarayı aldığımızda, yani bir nefes çektiğimizde hemen ağzımızdaki yanak mukozasına, yani ağzımızın içinde döşeyen hücrelerden hemen kana emilmeye başlıyor. Akciğerlerimize gidiyor. Akciğerlerimize gittiği zaman da çok çabuk kana karışarak 10 saniye içerisinde beyne ulaşıyor. Ve hızlı bir şekilde bir takım kimyasal reaksiyonlar, bir takım mekanizmalar devreye giriyor. Anında oluşan etkiler bir rahatlama etkisi, konsantrasyon artışı, öfori dediğimiz bir enerji artışı gibi hisler. Ama kronik dönemde, süregelen süreçte bunlar ortadan kalkıyor ve bu etkilere ulaşabilmek için daha fazla nikotine ihtiyaç duyar hale geliyoruz. Ve arkasından süregelen sorunlar ortaya çıkıyor. Özetle şunu söylemek lazım. Nikotin damar sertliği yapıyor. Damar sertliği nedir? Bizim vücudumuzda atar damarlarımız var. Kalbimizin pompalamasıyla kanı bütün organlarımıza gönderen atar damarlar. Bu damarların duvarlarında kas tabakaları var ve bir elastikiyet söz konusu. Yani kanın pompalama gücüne karşı damarlarımızda yeri geldiğinde genişleme veya daralma gibi fizyolojik etkiler ve ayarlamalar yapılıyor. Damar sertliği bu kan damarlarındaki elastikiyetin kaybolmasına verilen isim. Damar sertliği eşliğinde ateroskleroz dediğimiz damarda daralma meydana gelirse daha ağır sonuçlar meydana geliyor. Ateroskleroz için kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, yüksek tansiyon bunlar damar duvarlarını zedeleyerek oralarda vücudun kendi kendini tamir etmesi sonucunda plaklar oluşması ve buna bağlı darlıklar, yeri geldiğinde o plakların kopması söz konusu olabiliyor. Şimdi bu nikotin damar sertliğini nasıl yapıyor? Kronik nikotin alımı tansiyon arttırıyor arkadaşlar. Yüksek tansiyona sebep oluyor. Yüksek tansiyonda damar sertliğinin bir numaralı nedeni. Ayrıca kronik nikotin alımı, düzenli nikotin kullanımı başka mekanizmalarla kolesterol seviyelerinde kötü kolesterolün artmasına sebep oluyor. Damar sertliğine yatkınlık. İnsülin metabolizması değişikliklere sebep oluyor. Yani bir diyabet, prediyabet gelişiyor. Damar sertliğine yatkınlık. Kortizol adını verdiğimiz böbrek üstü bezlerinden salgılanan stres hormonlarının yükseltiyor. Bunlar dolaylı yoldan tansiyonu yükselterek damar sertliğine yatkınlık yapıyor. Peki damar sertliğini nasıl anlıyoruz? Damarımız sert olduğunda biz bunu hissediyor muyuz? Hayır. Damar sertliği ileri dönemlerinde artık
problem çıkartmaya başladığı zaman hangi organdaki damarda sertlik oluşup problem çıktıysa ona göre bulgular ortaya çıkıyor. Bunların süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte onlarca yıl. Eğer beyninize giden damarlarda, atar damarlarda bir sertlik olduğu, buna bağlı zararlanma söz konusu olduysa, işte aniden gelişen kol bacak güçsüzlüğü, belki de felç söz konusu olabiliyor. Böbreklerinize giden atar damarlarda bir takım damar sertlikleri ve kan akımında azalmalar, bunun düzenlenmesinde yani regülasyonunda bozukluklar meydana geldiyse buna bağlı yüksek tansiyon, o da dolaylı yoldan damar sertliğini arttırıyor. Akciğerlere giden damarlarda sertlik olursa buna bağlı olarak akciğerdeki pulmoner hipertansiyon, koah gelişimi, benzeri sorunlar ortaya çıkıyor. Kalbin kendisini besleyen atar damarlarda yani koroner damarlarda damar sertliği geliştiğinde buna bağlı olarak göğüs ağrısı hatta kalp krizi geçirmek söz konusu olabiliyor. Damar sertliği çok geniş bir konu. Nikotin tek başına damar sertliği yapan bir maddedir. Bilinen en güçlü bağımlılık yapıcı maddelerden bir tanesidir. Mutlaka nikotinden kurtulmak lazım ve sigarayı bırakmak lazım. Bu sigaranın zararları başlıklı videolarımızdan ikincisi oldu. Özellikle böyle en bilinen akciğer kanseri, işte koah falan bunlara direkt girmeden öncelikle biraz mekanizmalarını anlatarak biraz da uzun dönemde yaptığı sorunlara değinmek istiyoruz. Burada damar sertliğini tekrar belirtmek istiyorum. Damar sertliği her türlü hastalığa yol açan, yaşam kalitenizi düşüren bir sorun ve bundan korunmanın en önemli yolu nikotinden uzak durmak. Sigarayı bırakmak için mutlaka doktorunuza danışmalısınız, mutlaka yardım almalısınız. Tek başınıza sigarayı bırakmak çok zor bir şey ve mutlaka profesyonel yardım gerekir. Hepimize sağlıklı ve sigarasız günler diliyorum.